Herkese merhabalar. Bu videoda Binance mobil uygulamasına yeni eklenen hesap makinesi özelliğinden bahsediyorum arkadaşlar. İlk defa vadeli işlemlere kayıt olacaksanız referans bölümüne Türkiye kazansın yazmanız halinde %10 indirim kazanacaksınız arkadaşlar. Vadeli işlemlerde %10 daha az komisyon ödeyeceksiniz. 24 Nisan 2020 güncellemesiyle birlikte Binance vadeli işlemlere eklenen hesap makinesi özelliğini anlatıyorum. Alım satım bölümünde vadeli işlemlerdeyiz. Hemen sağ üst tarafta 3 tane nokta bulunuyor. O 3 noktaya dokunduğunuzda buraya hesap makinesi bölümü yeni eklendi. Bu hesap makinesine dokunduğunuzda eğer bilgisayardan ya da tarayıcıdan daha önce denediyseniz, kullandıysanız bilenler tahmin edebiliyordur aşağı yukarı nasıl çalıştığını, ama mobilde de yine çok kullanışlı, çok pratik şekilde işimize yarayacak bir özellik olarak getirmişler. Öncelikle 3 tane seçeneğimiz var. PNL, hedef fiyat ve likidasyon şeklinde. Hemen sağ taraftan da hangi coin türünde işlem yapıyorsak, hangi coin'deysek ona göre hesaplama yapabiliyoruz. Burada hangi coin'de olduğunuzu mutlaka seçin. Çünkü her zaman fiyat aralıkları, virgüller tutmayabiliyor. O yüzden ben Bitcoin'de mesela işlem yapanlar için anlatacağım. PNL'den başlayalım. Öncelikle long pozisyonda mısınız, short pozisyonda mısınız onu seçmeniz gerekiyor. Long pozisyonunda olan biri için ben hesaplamasını yapacağım. Örneğin 50 kaldıraçta oynayan, bu kaldıraç olayını da birazcık daha kolay yapabilirlerdi ama burası birazcık bazen zorlayabiliyor. 50 kaldıracı seçtikten sonra giriş fiyatımızı belirlememiz gerekiyor. Örneğin 7500 dolardan Bitcoin satın aldım, longladım. Çıkış fiyatım da 7550 olsun diyorum. Çıkış fiyatımı da belirledim. Miktar olarak 1 Bitcoin ile oynamak istiyorum diyorum ve hesapla dediğimde 50 kaldıraçta benim 1 Bitcoin ile işlem yapabilmem için, 7500 dolar fiyatındaki Bitcoin ile işlem yapabilmem için 150 dolara ihtiyacım olduğunu söylüyor. Eğer 7500 dolardan 7550'ye yükselirse Bitcoin, benim kazancım 150 dolara da 50 dolar, yani yaklaşık %33.33 bir karımın olacağını buradan hesaplayabiliyoruz. Bunu yine aynı şekilde short pozisyonunuz için de yapabilirsiniz. Bir sonraki seçenek hedef fiyat. Burada uzun mu kısa mı pozisyonda olduğumuzu seçebiliyorsunuz. Ben yine uzun pozisyondaki biri için anlatacağım. Pratik ve kolay olsun, anlaşılır olsun diye. Yine 50 kaldıraçta anlatıyorum. Giriş fiyatım 7500 dolar. Ne kadar kar etmek istiyorum ben bu Bitcoin'den? Beni ne kadarlık, bu işlemden ne kadar kar etmek istiyorum ben? Beni ne kadarlık işlem mutlu eder? Diyelim ki %20 kar etmek istiyorum. Burası kar oranınıza göre size çıkış fiyatı, pozisyonu kapatacağınız fiyatı söyleyecek yer arkadaşlar. Hesapla dediğimde benim 50 kaldıraçta 7500 dolar üzerinden girdiğim Bitcoin'de 7530'dan çıkarsam ben %20 kar ediyorum. Burada önemli olan pozisyonunuzun büyüklüğü değil, kaldıraç oranınıza göre sizin giriş çıkış fiyatınızı söylüyor. 1 dolar da girseniz, 100 dolar da girseniz sizin burada önemli olan %20 karı hangi fiyat aralığında yakalayacağınızı hesaplayabiliyorsunuz. Sonuncusu olarak da likidasyon. Likidasyon çokça gelen sorular arasında. Vadeli işlemlerde likidasyon demek tüm paranızı kaybedebileceğiniz nokta demek arkadaşlar. Burası hesap makinesinde en çok işinize yarayacak ve yer aslında. Likidasyon olma durumunuzda tüm paranızı kaybediyorsunuz. Likidasyon için kafasında soru işareti olanlara ya da nedir bu likidasyon diyenlere de video içerisinde bilgi vermiş olalım. Likidasyon fiyatını hesaplamak için ben yine uzun pozisyonda 50 kaldıraçta, evet burasını ayarlamak bazen, long pozisyonda ben hesaplamamı yapıyorum. Yine 7500 dolardan girdiğimi düşünüyorum Bitcoin'e. 1 BTC ile oynadığımı düşünüyorum. Cüzdan bakiyesi çapraz ve izolede farklı mantıkla işliyor. Çaprazdaysanız eğer, çapraz marjinde işlem yapıyorsanız, vadeli işlemler cüzdanınızdaki tüm bakiyeyi sizin likidasyon sınırınızı hesaplamak için kullanır. İzole marjinde ise sizin açtığınız pozisyonun miktarını cüzdan bakiyesi olarak görür. Yan tarafta vadeli işlemler cüzdanınızda kalan bakiyenizi bu hesaplamanın içerisine dahil etmez. İzolede açtığınız pozisyon 100 dolarlık kadar bu hesaplamaya göre. Yalnız çaprazdaki
Toplam cüzdanınızın 100 dolar olduğu halde likidasyon seviyenizdir bu. Bunu da özellikle vurguluyorum. Yine tabii ki sorularınız olursa yorum kısmında detaylıca cevaplarım. Benim anlatacaklarım bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu yorumlayıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.